Bir fikri sadece teorik düzeyde şöyle bir okuyup anlamak, inanın işin en kolay kısmı. Asıl mesele o fikri alıp kendiniz için sarsılmaz, tartışılmaz bir gerçeğe dönüştürebilmekte. Şunu hepimiz yaşıyoruz değil mi? Sabahları gözlerimizi açtığımızda içimizde harika niyetler oluyor. Zihnimizi topluyoruz, odaklanıyoruz. Bugün her şey çok güzel olacak diye kendimize sözler veriyoruz. Peki sonra ne oluyor? O kaotik, gürültülü ve bazen acımasız gündelik hayat başlıyor. İşte o niyetleri, o karmaşanın tam ortasında canlı tutabilmek belki de en büyük sınavımız. Bu rehberde Neville Goddard'ın öğretilerini temel alarak zihninizin kontrolünü nasıl geri alacağınızı konuşacağız. Bu sadece bir teori değil, sabahki o saf niyetinizi günün her bir saniyesine yaymanızı sağlayacak adım adım bir uygulama rehberi. Bir tarafta o saf, pürüzsüz sabah niyeti, diğer tarafta ise bütün ağırlığıyla yüzümüze çarpan günlük gerçeklik. Burada kendimize çok dürüst bir soru sormamız gerekiyor. Gerçek hayatın stresiyle yüzleştiğimizde neden kendi pratiklerimizi bu kadar çabuk unutuyoruz? Neden eski hikayemize sığınmak bize bu kadar güvenli, bu kadar otomatik geliyor? İşte tam bu noktada o fırtınada ayakta kalabilmek için Neville Goddard'ın çok temel bir ilkesi devreye giriyor. Sonda yaşamak. Sonda yaşamak sadece gece uyumadan önce ya da sabah kalktığınızda yaptığınız o 5 dakikalık rahatlatıcı bir meditasyon falan değildir. Asıl çalışma, gerçek hayat sizi o eski hikayenizin içine çekmeye çalıştığı anlarda başlar. Neville'a göre zihnimiz sürekli ve dakika dakika ilgilenilmesi gereken bir bahçedir. Dileğinizin zaten gerçekleşmiş olduğu o son noktada zihnen konaklamak, dışarıdaki görüntüler size ne söylerse söylesin, o yeni bilinç halini inatla korumak demektir. Günde 5 dakika hayal kurup, kalan 23 saati endişe içinde geçiriyorsanız, maalesef sonda yaşamıyorsunuz demektir. Peki, bunu pratikte nasıl başaracağız? Tüm bu süreci 5 çok net adıma ayırıyoruz. Niyeti netleştir, karar ver, tohumu ek, ısrar et ve doğal hale geldiğinde serbest bırak. Tüm bu adımları tek ve somut bir örnek üzerinden, yani iş yerinde beklediğiniz o büyük terfiyi almak üzerinden adım adım inceleyeceğiz. Niyeti netleştirmek. Çoğu insan sadece terfi istiyorum der ve orada bırakır. Ama zihnimiz bu kadar bulanık, bu kadar genel arzularla çalışmıyor maalesef. Zihninizin çok net bir rotaya ihtiyacı var. Tam olarak hangi rolü istiyorsunuz? Unvanınız ne olacak? Günlük sorumluluklarınız neler? Ve en önemlisi o günlük içsel duruşunuz nasıl olacak? İşte niyet tam olarak budur. Zihninize keşke olsa sinyalini değil, ben buyum, ben tam da o kişiyim mesajını vermektir. Kime dönüştüğünüzü tüm detaylarıyla çok net bir şekilde tanımlamalısınız. Ve ikinci adıma geçiyoruz, karar. Karar vermek demek, dışarıdan birilerinin gelip sizi onaylamasını beklemek demek değildir. Eğer patronunuzun odaya gelip seni terfi ettiriyorum demesini bekliyorsanız, o eski kimliğinizin esiri olmaya devam edersiniz. Neville Goddard'a göre gerçek bir karar tamamen sessiz ve içsel bir hükümdür. Şimdi durun ve kendinize şunu sorun. Eğer o terfiyi şu an, tam da bu saniye almış olsaydınız, bugün o ofis kapısından içeri nasıl girerdiniz? Omuzlarınızın duruşu nasıl değişirdi? Mesai arkadaşlarınıza bakışınız nasıl olurdu? Gerçek karar, bunu kimseye ilan etmeden tamamen kendi iç dünyanızda "ben artık bu görevi üstlenmiş kişiyim" diyebilmektir. Yani çabanız dış dünyayı değiştirmeye değil, sadece ve sadece kendi bilincinizi değiştirmeye dönük olmalı. Üçüncü adım, bu yeni bilincin tohumunu ekmek. Fakat burada insanların en çok düştüğü tuzağa dikkat çekmek istiyorum. Uzun, yorucu, her bir detayın kusursuz olduğu o zoraki görselleştirme çabaları. Hayır, tohum kesinlikle böyle ekilmez. Neville, bunu uykuya dalmadan önceki o gevşemiş halde yapmanızı önerir. Çünkü o anlarda o sürekli eleştiren, hesap kitap yapan zihniniz devreden çıkar. Sadece çok kısa, son derece doğal bir sahne hayal edin. Mesela bir iş arkadaşınızın yanınıza gelip kısaca "tebrikler, bunu gerçekten hak ettin" dediğini duyun ve o anın basit, o doğal tatminini içinizde hissedin.
Zaten oldu hissini yakalamak, devasa senaryolar yazmaktan çok daha güçlüdür. Tohumu ektiniz. Sabah oldu ve işe gittiniz. İşte dördüncü ve aslına bakarsanız en kritik adım tam burada başlıyor. Diyelim ki patronunuz koridorda yanınızdan hızla geçti ve size selam bile vermedi. Veya çok güvendiğiniz bir projede hiç beklemediğiniz küçümseyici bir eleştiri aldınız. Karnınızda o tanıdık sıkışma hissi, o ani düşüş hissi başladı. Eski hikaye hemen konuşmaya başlar değil mi? Demek ki olmayacak, terfi falan hepsi hayalmiş. İşte tam o anda, o düşüşü hissettiğiniz saniyede durmalısınız. Zihninize şu can alıcı soruyu sorun. Şu anda ben hangi hikayeye inanmaya başladım? Bu soruyu sorduğunuz an o karanlık hikayenin dışına çıkarsınız. Çünkü hikayenin içinde kaybolmuş biri durup da bu soruyu asla sormaz. O soruyu sorduktan sonra şu çok güçlü içsel hükmü vermelisiniz. Bu artık benim hikayem değil. Dış dünyadan gelen o negatif tetikleyiciyi hayatın nihai gerçeği olarak kabul etmeyi kesinlikle reddedin. Sonda yaşayan kişi şöyle der: patronumun bana selam vermemesi benim kim olduğumu belirlemez. Ben o görevi içimde zaten çoktan üstlendim. Eski hikayenin o kısır döngüsünü tam bu noktada kırmalısınız. Her düştüğünüzde, eski hikayeye her inandığınızda bunu fark edip şefkatle yeni bilinç halinize geri dönmelisiniz. Unutmayın, ısrar etmek dış dünyayı zorlamak demek değildir. Dış dünya ne derse desin, kendi seçtiğiniz o bilince inatla ve kararlılıkla geri dönmektir. Terfi örneğiyle bu işin temel çerçevesini kurduk ama Neville Goddard'ın bu harika öğretisi sadece kariyeriniz için geçerli değil. Sağlığınız, ilişkileriniz, finansal durumunuz, kısacası hayatınızın her alanı için evrensel bir kuraldır bu. Gelin şimdi bu aynı adımların diğer alanlarda nasıl yankı bulduğuna hep birlikte bakalım. Gün içindeki enerji değişimi aslında o kadar nettir ki, eski hikaye daima bir şeyleri arayan, kovalayan ve yokluğunu hisseden bir enerjidedir. Yeni hikaye ise daima zaten sahip olan enerjidedir. Şöyle düşünün, eski hikaye bir fatura geldiğinde paniğe kapılırken, yeni hikaye zenginliğin zaten bilincinde olduğu için o faturaya sıradan bir kağıt parçası gibi yaklaşır. İlişkilerde eski hikaye bir mesaj gelmediğinde sevilmediğine dair deliller arar durur. Yeni hikaye ise sevilmeye ne kadar layık olduğunu bilir ve dışarıdaki bir sessizliği asla kendi değerine bir tehdit olarak algılamaz. Sağlıkta eski hikaye bedendeki ufacık bir sızıyı bile felaket senaryosuna dönüştürürken, yeni hikaye bedeninin iyileşme gücüne tam bir güven duyar. Yani tüm mesele arayan enerjisinden çıkıp sahip olan enerjisine geçebilmektir. Şimdi içsel direncimize değinelim. Ya eski hikayeye dönmek kaçınılmaz geliyorsa? Özellikle bazı konular vardır ki eksikliğini kemiklerimize kadar hissederiz, öyle değil mi? Kendinize dürüstçe sorun. Arzuladığım bu konu gün içinde kaç kez aklıma geliyor? Kaç kez içimde o tanıdık gerginliği yaratıyor? Eğer cevabınız sürekli ise o alan sizin için kemikleşmiş, oldukça dirençli bir alandır. Sadece gece uyumadan önce yaptığınız tek bir tohum ekme seansı gün boyunca hissettiğiniz o devasa yokluk hissini silmeye yetmeyecektir. Zihniniz o konuyu sürekli kontrol ediyor, sürekli bir eksiklik arıyordur. İşte bu kemikleşmiş direnci kırmak için biraz daha farklı bir stratejiye ihtiyacımız var. Bu tür dirençli konularda tek bir büyük imgeleme yerine asıl günü kurtaracak olan şey mikro müdahalelerdir. Fiziksel tetikleyiciler kullanın. Örneğin gün içinde evde veya ofiste her bir kapı eşiğinden geçtiğinizde sadece bir saniye durun ve kendinize sorun: şu an sahip olan mıyım yoksa arayan mı? Gün içinde telefonunuzu her elinize aldığınızda mevcut kimliğinizi bir kontrol edin. Gece uyumadan hemen önce kendinizi hiç yargılamadan o günkü zihinsel dönüşlerinizi takip edin. Bugün 5 kez eski hikayeye düştüm ama 4'ünde bunu fark edip yeni bilincime geri döndüm deyin. Bu minik hatırlatıcıları günün içine serpiştirmek, zamanla zihninizde kırılmaz bir refleks inşa edecektir. Hayatınızı değiştiren şey o tek bir meditasyon değil, bilinciniz her kaydığında oraya yeniden dönebilme gücünüzdür. Ve geldik 5. aşamaya: serbest bırakmak. Çoğu insan serbest bırakmayı pes etmek, istekten vazgeçmek veya yenilgiyi kabul etmek sanır. Neville'e göre gerçek serbest bırakma,
dış dünyada kanıt aramayı tamamen ama tamamen bırakmaktır. Acaba oldu mu diye sürekli dışarıda işaret topluyorsanız, üzgünüm ama hala o arayan, o kaygılı kişinin zihnindesiniz demektir. Sonda yaşamak ise tamamen doğal bir haldir. Zaten sizin olan bir şey için her dakika kanıt toplamazsınız ki, değil mi? Zihninizdeki o yorucu, o bitmek bilmeyen arayış yerini dingin, sessiz bir bilme haline bırakır. İçinizden bir ses usulca fısıldar, tamam, halledildi. Bütün bu sürece bir çocuğun o saf oyun merakıyla yaklaşın. Zihninizin atmosferini çok yumuşakça değiştirin. Eski hikayenin duyguları yükseldiğinde, içinize negatif hisler geldiğinde onlarla savaşmayın, onları bastırmaya çalışmayın. Sadece fark edin. Ah, şu an eski benliğim konuşuyor deyin ve o hissin akıp gitmesine izin verin. Unutmayın, bir dirence karşı savaşıp onu bastırmak onu sadece daha da büyütür. Şefkatle gözlemlemekse onu yavaş yavaş eritir. Sürecin en başından en sonuna kadar hep hatırlamanız gereken çok ama çok önemli bir tavsiye vermek istiyorum. İçsel çalışmanızı mutlak bir sessizlik içinde tutun. Gidip arkadaşlarınıza ben şu an sonda yaşıyorum, patronum beni terfi ettirdiğini tezahür ettiriyorum falan demeyin. Henüz kendi içinizde tam kök salmamış, yerleşmemiş o narin tohumu başkalarının şüphelerine, mantıklı yorumlarına ve aslında egonuzun o dışarıdan onay bekleme ihtiyacına maruz bırakırsınız. O tohumu koruyun. Yeni benliğiniz tamamen doğal bir hisse dönüşene kadar bırakın sadece sessizlikte büyürsün. Doğal olan hiçbir şey ilan edilmek zorunda değildir. O sadece yaşanır. Başkaları sizin bu değişiminizi zaten fark edecektir. Ama siz sadece sessiz, sakin ve emin adımlarla içeride yürümeye devam edin. Ve artık yapmamız gereken her şeyi öğrendik. Niyeti seçmeyi, sessizce karar vermeyi, o tohumu usulca ekmeyi, düştüğümüzde inatla o bilince geri dönmeyi ve zamanı geldiğinde kanıt aramayı tamamen bırakmayı. Şimdi yeni bilinç halinizi seçip bu görünmez ama muazzam disiplini günlük hayatınızda uygulamaya hazır mısınız? Dışarıda parmağınızı bile kıpırdatmadan tamamen içeride kendi hikayenizin mimarı olmaya, o eski, tanıdık bahaneleri bir kenara bırakıp tam da şu an o yeni kimliğe adım atmaya var mısınız? İhtiyacınız olan her şey şu an tam olarak sizinle. Tek yapmanız gereken içeriye dönmek ve o yeni gerçeğe sadık kalmak. Seçim sizin. Zihninizin o güzel bahçesinde bugün hangi tohumu büyüteceksiniz?